Benim bu esrarengiz kağıtlarla ilişkim eski kitaplarla başladı. İlahi güzelliğin üst sınırı yok kullar için. Vuruyorsunuz parmağınıza fırçayı, boyalar düşüyorlar ve suyun üzerinde hareket ediyorlar. Canlı gibi yani. Adeta kainatın oluşumunu gösterir gibi Bizimki Türk İslam felsefesinin adeta dışa vurumudur. Ebru, bir yağmur çiğsentisi gibi tekneye düşen boya damlacıkları. Gün batımında ufukta beliren kızıl kurşuni bulutların el ele gezmesi gibi. Gergefe nakşeder gibi teknesine renkleri nakşeder Ebrucu. Bir bendirin ritmi gibi suya düşen renk damlaları bir neyin nefesi gibi dağılır. Bu birliktelik muhteşem bir musiki olur. Suyun üzerinde nice alemler boy gösterir. Varlığın aynasıdır Ebru. Ebru, su ile yapılan bir sanat. Bulutumsu, buluta benzeyen anlamına gelen parça ebri kelimesinden geliyor. Kimi ise ebru kelimesinin abrudan geldiğini söylerler. Su yüzü manası. Bunda da bir hikmet vardır. Çünkü ebru, suyun yüzeyinde, suyun yüzünde açan buselerdir. Ebru'nun günümüze ulaşmasında ve kemale ermesinde Üsküdar'daki Özbekler tekkesi büyük bir rol oynadı. Pek çok şey gibi Ebru'nun kökenini de Asya'da buluyoruz. Çin'de 8. asırda görülen Liu Shajian adlı sanat, 12. asırdan itibaren Japonya'da Suminagashi adıyla karşımıza çıkar. Bu sanat, Çin'e komşu olan Türkistan bölgesinde Ebre ismiyle görülür. Buradan Hindistan'a ve İpek yolunu izleyerek İran'a geçer. Ebru sanatı 16. asır ortalarında İran ve Hindistan'dan Osmanlı'ya geçer. Burada altın çağını yaşar. Hala yaşıyor. Ebru 17. asırda Avrupalı seyyahlar aracılığıyla Osmanlı'dan Avrupa'ya götürülür. Önce Almanya'da, sonra Fransa ve İtalya'da mermer kağıdı veya Türk mermer kağıdı adıyla yayılır. Bizim Asya'dan getirdiğimiz bir sanat olduğunu ve bizim kanalımızla da batıya geçtiğini biliyoruz. Biz bunun bediyat olarak yönünü ele aldığımız için bizimki Türk İslam felsefesinin adeta dışa vurumudur bizim Ebru'muz. Büyük bir olgunluk, büyük bir sabır ve büyük bir düşünce mahsulüdür Ebru. Şimdi Batı'da Ebru diye bir kavram var gibi görünüyor da Batılıların yaptığı Ebru filan değil. Arkasında böyle mistik bir düşünce, bir ahenk, yüzeysel bir ahenk düşünülüyor ve ticarete yöneliktir, sanata yönelik değildir. Ebru aynadır. Bir medeniyeti yansıtır. O medeniyeti oluşturan değerleri
ve ilkeleri de. Ebru, su gibi akan, içimize su gibi ferahlık veren büyük bir nimet. Aynı zamanda bizim rengimizi yansıtan bir alem. Ebru bitmeyen bir sanat. Her eser hareketlidir ve yeni hareketlere açıktır. Su şeffaftır. Boyanın görünür hale gelmesi bundandır. Her şey bir damlayla başlar. Sınırsız zuhuratlar, iç içe, uçtan uca enginlere. Evet, yani zuhurata tabi oluyorsunuz. O kendi nereye gidiyor bilmiyorsunuz. Siz bir istikamet veriyorsunuz fırçanızla boyaya. Ama o verdiğiniz istikamet doğrultusunda hangi damla nereye düşecek, ne büyüklükte düşecek siz kontrol edemiyorsunuz. Bir yere kadar kontrol sizde, bir yerden sonra kontrol sizde değil. Düzgünman her zaman söylerdi. Kendisini usta diye tabir ettiklerinde derdi ki evladım biz eskilerin çırağıyız. Onlar olmasa biz olmazdık. Usta değiliz, usta olan teknedir derdi. Tekneden kastı da teknedeki işte o hareketliliği veren kanunları kim koyduysa onu kastediyordu. Katreler, hareler, cemreler, küreler. En sade Ebru'da bile insan sonsuz çağrışımlara muhatap oluyor. Bugün ülkemizde Ebru sanatı yaşıyorsa, bunda Özbekler Tekkesi'nin rolü çok büyüktür. Bizim ait olduğumuz silsilenin başlangıç noktası Özbekler Tekkesi Şeyhi Sadık Efendi. Üsküdar'daki Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi'nin şeyhliği şeyh öldüğü zaman ya yanındaki halifeye geçiyor, halifesi yoksa Buhara'dan şeyh gönderiyorlar. Özbekistan'ın Buhara şehrinde Ebru'yu öğrenmiş olan Şeyh Sadık Efendi, Üsküdar Özbekler Tekkesi'ne şeyh olarak atanır. Burada oğulları Salih ve Ethem efendilere de Ebru sanatını öğretir. Ethem Efendi bu sanatta yekta olur. Aldığı emaneti sonraki nesillere aktarır. Birçok öğrenci yetiştirir. Ethem Efendi hezarfen yani çok yönlü bir zattı. Doğramacılıktan makina yapımına, okçuluktan mucitliğe kadar elinden pek çok iş gelirdi. Kendi deyimine göre saatçilikten başka her işten anlayan bir insandı. Ethem Efendi'nin en büyük talebesi ise Necmeddin Okyay'dır. Necmeddin Okyay, o dönemde Ebru'yu icra eden çok az üstattan biridir. Bir gün Uğur Derman onu ziyarete geldiğinde ona sanatını öğretmeyi kabul eder. Evladım dedi, ben gelecek hafta Kuraba Hastanesi'ne prostat ameliyatı için yatacağım. Bir emre hak vaki olur da sana gösteremeden gidersem içimde ukde kalacak. Şimdi sana Ebru'nun inceliklerini anlatmaya başlayacağım, göstermeye başlayacağım dedi. Tabii benim aklım başımdan gitti ve hocanın o inceliği, bunu düşünmesi beni çok ince duygulara sevk ettiydi. Necmeddin Okyay da üstadı gibi hezarfendir. 10 parmağında 10 marifet vardır. Ciltçilikten okçuluğa, çiçekçilikten hattatlığa kadar. Okyay, Ebru sanatının günümüze erişmesinde büyük bir hizmet görmüştür. Ethem Efendi'den öğrenip de Necmettin Efendi Ebruculuğu başkalarına öğretmeseydi bugün bu sanat hiçbir surette bilinmeyecek. Necmeddin Efendi'nin diğer önemli talebesi Mustafa Düzgünman'dır.
Düzgünman, Ebru sanatının günümüze ulaşmasında büyük rol sahibidir. Vefatına kadar 50 sene Ebru'ya hizmet etmiştir. Düzgünman'ın Üsküdar'da bir aktar dükkanı vardı. Bitkilerin canından anlardı. Küçük dükkanındaki onlarca raiha içinde varlık ilmini talim ederdi. ...1950'li yıllarda eski yazma kitapların ciltlerini yenilerken kullanmak üzere ebrulara ihtiyaç olur. Düzgünman'dan kendilerine ebru yapmasını isterler. Mustafa Düzgünman hiç para düşkünü bir kimse değildi. Ancak masrafını çıkaracak kadar bir istekte bulundu. Yani her ebru için 1 lira istedi. Tabii sevine sevine aldılar. Tabii ben de oraya gitmeye başladım. O aktarlık yaptığı için Üsküdar'da akşamları saat 9'dan sonra bu işe başlardı. Boğaz Köprüsü falan yok o zamanlar. Hemen yatağa serip ben orada yattığım geceler olurdu. Fuat Başar da hocası Düzgünman'ın rahlesinde bir ebru üstadı olur. Rahmetli hoca 3-5 sefer kendine gelip ebruyu öğrendim zannıyla gidenlere çok kızıyordu. Haklıymış. Ve sert bir mizaca sahip gibi tanınıyordu. Tanıştık kendisiyle. Biraz da yazıyla ilgilendiğimden dolayı Uğur Bey'le, Süheyl Ünver'le tanışık olmamdan dolayı bir yakınlık hissetmiş olmalı ki evindeki derslerine kabul etti. Düzgünman'dan ebru öğrenmek isteyen Alparslan Babaoğlu'nu başkaları caydırmaya çalışırlar. Çok celalli bir ihtiyardır. Ha, dükkana gitme sakın, kovar filan dediler. Korkudan gidemiyorum da dükkana. Böyle bir fırsat doğunca bir cuma günü iş yerinden izin aldım. Üsküdar'da aktar hocalar dükkana gittim. İçeriden 2 tane ebru getirdi. Birisi lale ebrusu, birisi gelgit ebrusu, şal ebrusu. Onları hediye etti. Ben dedi pazar günleri saat 10'da atölyeme misafir kabul ederim. Bu pazar sen de gel dedi. Öyle başladı talebelik sürecim hocayla. Onlarda sanatta esirgemek diye bir şey yoktu. Bildiklerini tamamen öğretirlerdi. Mustafa Düzgünman da o şekilde. Düzgünman herkese kapısını açmazdı. Eğer kendisinde bu sanata karşı bir ilgi ve yakınlık görüyorsa onları kabul ederdi. Mustafa Düzgünman, papatya motifli ebruyu geliştirmiştir. Düzgünman'ın ciltçilik ve musiki yönü de vardı. Ülkemizde ilk ebru sergisini o açmıştır. Aynı zamanda Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'nin türbedarıydı. Tabii tasavvufun insana kazandırdığı dürüstlük, efendilik, hoş sohbetlik, güvenilirlik hepsini kendinde görürdük. Tabiri caizse bulunduğu yörenin edep timsallerinden birisiydi. Konuşmalarında yaşça kendinden küçük olanlara bile efendim tabiriyle hitap ederdi. Şairdi, bestekardı, çok güzel sesi vardı, işte ilahiler okurdu. Ben sadece iyi bir dinleyiciyim yani. Hocanın bu meziyetlerini tevarüs ondan alamadım. Aldığımı düşünmüyorum öyle şeyleri. Ama Ebru ile ilgili alınması gerekenleri aldığımı düşünüyorum ki zaten öyle olmasaydı 89 yılında sana icazet vereyim demezdi hoca. Düzgünman yetiştirdiği bu 2 talebesine de icazet verdi.
Peki icazet nedir? Bir işi öğretmeye veya meslek edinmeye izin veriliş belgesi. Bir ahlaki belgedir bu. Teknik bir belge yerine son zamanlarda konulmaya başladı ama ahlaki bir belgedir. O icazeti alan sorumluluğuyla beraber alıyor. Yani sanatın aslına riayet edip saptırmadan, bozmadan icra edeceğinin de teminatı. İcazeti verenin talebesine güvendiğini, onun doğru yapacağına emin olduğuna, kefil olduğunu gösterir bana göre. Düzgünman bir şiirinde Ebru'yu şöyle anlatır. Besmele ile tezgah açıp Ebru yapan kişiyiz. Fırça ile su üstünde hüner satan kişiyiz. Üstadımız Özbek Şeyhi hem Necmeddin Hoca'dır. Büyüklere boyun kesip Hakk'a tapan kişiyiz. Ebru'nun özü sudur. Ebrucunun can aynası sudur. Orada aslını, özünü, mayasını bulur. Valla su hayatın kendisi ve hayatın başlangıcı manasına geliyor. Çünkü ayeti kerime var. Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık. Su bir de hafızası olan bir madde. Suyun yanında güzel konuşursanız suyun yapısı değişiyor. Teknenin başında güzel sohbet ederseniz Ebru teknesi billahi güzel netice veriyor. Yaşamışızdır bunu. Saadettin Ökten'e göre İslam medeniyetinde su hayatın kaynağıdır. Hayat da bir sebebe bağlıdır. O sahip hay esmasıyla tecelli ettiğinde kainat hayat bulur. Müslüman sanatkar suda hay esmasını ve o esmanın tecelliyatını görür. Deryaya akan ırmağın katre olsam sellerine diyen şair, insanın tevhide talip olması gerektiğini de söylüyor. Çünkü katre deryaya karıştığı zaman katreliğini kaybetmiştir, artık derya olmuştur. Bu olguya bedii açıdan bakıldığında suyun tevhidi ifade ettiğini görürüz. Benim için su hala bir muammadır. Bir şeyler söyleyebiliyorum ama bitmiyor. Bir tarafta Bernoulli denklemini okuyorsunuz. Bir taraftan da başını daştan taşa vurur gezer avare su. Bunu okuyorsunuz. Kürze eylen toprağım, sunun anına yâre su. Bu beyitler, bu mısralar geliyor aklınıza. Böyle bir karmaşık yapı derken bir sanatkar çıkıyor, su üzerine boyalarla, hayatın renkleriyle, Sıbgatullah diyorlar hayatın renkleri, Allah'ın boyası. Bir nakış yapıyor ve sonra o nakış yok oluyor. Kağıtta kalıyor. İşte kağıt bizim duygu hafızamızdır. Tekne bir bakıma insanı çevreleyen alemdir. İnsan tekne içinde ezelden ebede sefer eder. Ebru'nun sonsuz çağrışımları teknede tecelli eder. Bulunduğumuz çevre, yaşadığımız çevre.
tekneye koyduğumuz materyal, o da suyla karıştırıldığı için ve belli bir kıvama geldiği için netice veriyor. Kıvamında değilse, yani o oranlar yakalanmamışsa ebru elde edilemiyor. Boyalar ya dibe çöküyor yahut kağıda tutunamayıp akıyor. Veya çok açık renklerde kalıyor. Tekne, Ebrucu'nun sahnesidir. Ebrucu, teknenin başına gelince tekne açılır. Önünde tekne genişler, genişler. Alemleri içine alacak kadar genişler. Bu bir parça suda nice sırlar yüz göstermeye başlar. Hoca teknesine ana Rahmi gözüyle bakıyor diyor. Bunun teknesi zaten şiirlerinde de Rahmi Mader diye Ebru'namesinde de bahsediyor tekneden. Sırrı fıtratı bekler diye. Ebru'nun kendine has bir dili vardır. Tekne var dendi mi teknenin açık olduğu anlaşılır. Tekne açmak, Ebrucunun ebru yapmaya başlaması anlamındadır. Buna tekne kurmak da denir. Ebrucular tekne tutarlar. Yani tekneyi en güzel ebru yapacak kıvama getirirler. Tekne tutmayabilir de. Canı isterse tutar, istemezse tutmaz. Ama tekne sahibi bir üstad ise ona teslim olur. Ebrucular tekneden istedikleri güzellikte bir eser çıkınca tekne yüz gösterdi derler. Tekne kapatmak ise çalışmanın bitmesi demektir. Ebru için tek başına su yetmez. Suyun içine kitre denilen bir tutkal katılır. Kitre su yüzeyinde boyaları tutmaya yaradığı gibi aynı zamanda kağıda parlaklık verir. İnsanın da hak yolda gösterdiği gayret onun kitresidir. O gayret ile takdir ummanında kalıcı izler bırakır. Kitrenin hayatta karşılığı tabiri caizse bu maneviyatı taşıyan, ahengi yansıtan insan bedeni. O olmadan, onda da su olmadan ebru elde edemiyorsunuz. Ebru su ile başlar, boya ile devam eder. Boyaların hazırlanması bir sabır, çile, tevekkül işidir. Güzel bir sonuç için zahmet gerekir. Ebrucu havanda boya döver. Çünkü kaliteli bir boya elde etmek için toprak iyice ezilmelidir. Yoksa boya suyun üstünde tutunamaz, dibe çöker. İnsan da şu hayat teknesinde takdir denizinin içine karışmak için un ufak olmalıdır. Hayattaki imtihanların sırrı belki de budur. Nasıl boya havanda dövüle dövüle kıvama gelirse, insan da sabır ve tevekkül ile kıvama gelir. Boyanın özü bu çileyle ortaya çıkar. Hayatın özü çıkıyor ortaya. Yaratılışımızın manası çıkıyor. Halifetullah oluşumuzun tezahürünü görüyoruz. Biz evrenin süsüyüz efendim. Bütün evren bizim için halk edildi. Yine İslam medeniyeti noktayı nazarından konuşmaya gayret ediyorum. Bütün evren bizim için yaratıldı ve bu evren bize emanet edildi. Biz onun esmasıyla boyandığımız zaman hayatımızın gerçek manası ortaya çıkıyor. Yani yaratılışımızın hikmetine adım adım vasıl oluyoruz. Perde perde açılıyor o hikmet. Onu yakalamaya çalışıyoruz. İnsan da zorluklara karşı gayret ile sabredince üzerindeki nefis tozu, toprağı öylece dökülür. Özündeki Allah'ın boyası açığa çıkar.
Boya işte onun boyası. Huylarımız, mizacımız, esmanın üzerimizdeki tecellisi. Biz ismiyle müsemma derdi eskiler. Yani her esma bir sıfatı ifade ediyor aynı zamanda ve biz o sıfatlarla, o niteliklerle varız. Toprak boya hazırlamanın bir başka yöntemi de çöktürme yöntemidir. Toprak suyla buluşur ve dibe çökmesi beklenir. Üzerinde kalan berrak su bir başka kaba aktarılır. Yeterince incelmiş olan topraklı su bir kez daha çöktürülür. Dipte kalan harika bir toprak boyadır. Daha sonra süzülür ve bir kavanoza koyularak dinlendirilir. Her şey gibi o da demlenmelidir. O da her insan gibi sabırla berraklaşır, özleşir, bu sayede biricikleşir. Boyalar renk renktir. Siyah, beyaz, mavi, lacivert, sarı, kırmızı, vişne çürüğü, yeşil, tütün rengi, diğer renk tonları bunların birbiriyle karıştırılmasıyla elde edilir. Her bir renk boya bir tür toprak veya bitkiden elde edilir. Boyaların güzelliğinin ortaya çıkması için o kadar güzel olmayan bir şeye daha ihtiyaç var. Sığır ödü. Bu kötü kokulu madde Ebru sanatındaki en büyük rollerden birini oynar. Onun içine biraz öd katarsanız boyalar haddini hududunu tanımaya başlıyor. Kavanozda birbirini karıştırıyorsunuz, ödlü boyaları ayrı bir renge veya bir tona dönüşüyor. Ama tekne üstüne serpiştirdiğinizde ayrı ayrı boyalar diğerinin hududunu tanıyor, mutlaka kendi hüviyetini gösteriyor. Öd, necis olduğu için Ebrular genellikle Kur'an mushaflarının cilt içlerinde kullanılmamıştır. Boyalar bir fırça yardımıyla suya serpilir. Bu fırça genellikle at kılından yapılır. Sapı da gül dalındandır. Fırça ele vurularak suya boya fırlatılır. Bu vuruşların şiddeti boyanın şeklini ve genişliğini etkiler. O yüzden bu vuruşların ritmik olması gerekir. Fırça işte onu düzene koyan. Kitrenin elinde fırça var. Kitre esas sabit tutuyor ama onu fırçayla yapıyor. Nasıl yapıyor? Sizi eğitiyor. Size ders veriyor. Bazen bakışlarıyla, bazen sükutuyla, bazen eylemleriyle sizi bir istikamete doğru yönlendiriyor. Ve sonra siz bir kağıda geçiyorsunuz. Yani hayatınızdan izler kalıyor. Ebru bir seferdir. Kağıt ise Ebru'nun sefernamesidir. Ebru her ne kadar su yüzeyinde muhteşem manzaralar çizse de bu güzelliklerin kalıcı olması için kağıda ihtiyaç duyar. Kağıt henüz yaş, kurutulması gerekir. Ebrucu, yaş Ebru kağıdını çıtaların üzerine serer, kağıt orada kendine gelir ve üstündeki manzarayı bütün ihtişamıyla teşhire hazırlar. İslam sanatları içinde hazırlanma tekniği en çarpıcı ve hızlı olanı Ebru'dur. Ebru bir kez tekneden çıktı mı artık temaşaya hazırdır. Ebru'da eşsiz bir şeyler var. Yaparken de, bakarken de. Yani o kadar karışık, nasıl diyeyim,
çok egzotik hisler ki evren birdenbire kafamda renklere dönüştü. Renklerin uçuşmasına dönüştü. Yapılışını düşündüm. Çıkan sonucu düşündüm. Arasında nasıl bir bağlantı var? Nasıl yapılıyor bu? Kim yapıyor, kim yaptırıyor? Ben edilgen bir varlık olmayı kabul etmiyorum. Ben eğer halifetullah isem, öyle tesmiye olunmuş isem, ben bir özneyim, bir failim. Ben seyrederim ve temaşa ederim. Bu temaşa bana çok şey katar. Seyrin de ötesindedir o. Eserle bütünleşiyorsunuz. Eserin söylediğini yakalamaya çalışıyorsunuz. Gidip gelmeler oluyor aranızda. Ebru bir yüzeyde bulunuyor. Bu yüzey ile kurulan ilişki geliştikçe, yani temaşa kendi istikametinde derinleştikçe iki boyutlu yüzeye daha birçok boyut ekleniyor. Yüzeydeki kompozisyon, münhaniler ve renkler alemi olarak size kat kat arka planını açıyor. Saadettin Ökten'e göre Ebru, insanın mücerrede doğru gidişinin yolunu gösteriyor. Gözü mücerrete alıştırıyor. Mücerret ile olan ilişkinin kurulması göz ile başlıyor. Bu ilişkinin gözden gönüle intikali ise bir kader, yani nasip meselesidir. Ebru ile ilk karşılaşma anı unutulacak bir an değildir. İlk gördüğüm Ebrular, hatipler, battallar, Ethem Efendi'nin Ebruları. O anda karar verdim, bu işi öğrenmeliyim. Benim bu esrarengiz kağıtlarla ilişkim eski kitaplarla başladı. Eski kitap deyince ben tabii camlı kitap dolaplarında hatırlıyorum. Biraz kendine özgü kokusu olan, her zaman açılmayan, buzlu camların arkasında duran eski kitaplar. Ebru sanatı su ve boyalarla ortaya çıkan bir müzik gibidir. Ebru aynı zamanda bir mimaridir. Bu göz ve gönül terbiyesi, Ebru üzerinden konuşursak, musiki üzerinden kulak terbiyesi, mimari üzerinden içine girip kullandığınız, deneyimlediğiniz mekan. Hatta zaten hiç konuşmayalım, o ayrı bir hadise. O sizi ahırlı kağıt üzerinde siyah bir alem açıyor ki aman ya Rabbi. Çok acayip bir dünya. Her tarafınızı çeviriyor. Bir tekneden elde edilen her nakış eşsizdir. Dolayısıyla bir Ebru asla iki kez tekrarlanamaz. Benim için Ebru'da en özel olan şey tekrarlanamaz oluş. Yani bir Ebru'nun ancak benzerini yapabilirsiniz. Dünyadaki insan sayısı kadar parmak izi var. Hiç kimsenin parmak izi birbirine benzemiyor. Hiçbir yaptığınız Ebru da bir diğerine benzemez. Hiçbir gün bir günün aynı değil. Ebru'nun da güzelliği zaten orada. Küçük kavisler evlilik yarıçapı bir anda fark ediyor ve tekrarlı. Onlar beni alıp bir yere götürüyor. Kağıdın sınırları var ama bir süre sonra kağıdın sınırlarından biz çıkıyoruz. Saadettin Ökten'e göre Ebru, bünyesindeki münhanilerle varlığı adeta kavramakta ve onu kendi gerçekliğine götürmektedir. Ayrıca bu münhaniler renklerle bezenmiştir. Bu Ebru'yu temaşa ettiğinizde münhaniler ve renkler size bu dokunun akıl ile çözülemeyeceğini ima ediyor. Temaşa devam ettikçe aklın ötesindeki dünyaya, his ve hayal alemine yöneliyorsunuz.
orasının aklın çizdiği çerçeveden çok daha zengin ve varlığa haz verici olduğunu hissediyorsunuz. Burası çok önemli bir konu. Ölçüleriyle, uyumuyla, insanlarda uyandırdığı güzellik duygularıyla tam tamına bu tabirle izah edebiliyorum. Evrensel ahenk Ebru teknesinde. Boyaları atmak cüz'i iradedir. Ancak boyaların alacağı şekiller artık sanatçının iradesinin de ötesindedir. Bu da cüz'i iradeye kıyasla külli irade gibidir. Bunun için tekne size ne verecek kesin bilemezsiniz. Ebru'da seküler konuşayım, tanrısal bir dokunuş var. İnsan bir yere kadar götürüyor. Ondan sonrası yaratılmış kainat ile insan arasında bir köprü. Fizikçilere yüzey kuvveti diyorlar, yüzey gerilim kuvveti diyorlar, doğru. Ama hiçbir Ebru diğerine benzemiyor. Ve siz iradenizle, kendi kararınızla, kendi sununuzda bir yere kadar götürüyorsunuz. Sonra Ebru kendi dengesini buluyor. Ebru bir ilham işidir. Şimdi o ilham insanın kendi ruhundan gelmiyor. İlham ilahi bir bağıştır. İlham Allah'tan geliyor. Kişi zaten o düşünceye varmadıktan sonra kendi aklı onu kaç adım idare eder ki? İşin içine bu yönüyle de tasavvufta giriyor. Tabii bunu ben çok sonra düşünmeye başladım. Bu duygusallığa çok sonra vardım diyebilirim. Ben yaptım diyemiyoruz hayatın tümünde. Ebru bunun çok canlı bir örneğidir. Ebru sanatçısı maddelerle çalışıyor. Su, kitre, öd, boya, fırça gibi. Bu maddelerle olan ilişki, Ebru sanatçısına bahşedilen ilham ve teknede tezahür eden zuhurat ile birleşince eşsiz eserlere dönüşüyor. Neticede bu madde ile olan ilişki size manevi kapılar aralıyor. Alemde tek bir cins güzellik yok. Çiçeklerin, yıldızların, ağaçların, denizlerin, derelerin türlü türlü güzellikleri var. Ebru da öyle. Bir tek çeşit Ebru yok. Birçok çeşidi var. Bu bir battal Ebru. Battal Ebru, Ebruların şahıdır derler. Mustafa Düzgünman öğrencilerine her zaman şunu söylerdi. Battalı güzel yapın, diğerleri onun peşi sıra gelir zaten. Hürriyeti hatırlatıyor. Gökyüzünde o bulutlar nasıl güzel yüzerek, rüzgarın etkisine kapılarak, her an, her saniye değişik görünüme bürünerek hareket ediyorlarsa o ağırlıktan, sikletten kurtulmuş olmanın verdiği bir hafiflik, Battal Ebru bana onu çağrıştırıyor. Bir rastgelelik var onda. Tabiatta da o rastgelelik var. Bu çok cezbediyor beni. Kainat da bir düzensizlik içerisinde, bir rastgelelik içerisinde.
Ebru teknesinde de battal bir daskelerlik içerisinde, bir düzensizlik içerisinde. Bu da bülbül yuvası Ebru. Bülbül yuvasına şekil verilirken spiral galaksiler geliyor aklıma hep. Yani onlar da bir fizik kanunu çevresinde kuvvetli kütle çekim merkezi olan bir maddenin etrafında aynı o şekilde sarmallar oluşturarak kümeleniyorlar. Bülbül yuvası deyince de Kabe'yi tavaf edenler geliyor aklıma. Çünkü Uğur Hoca, ben bir yerde bülbül yuvası Ebru'dan Mutaf Ebru'su diye bahsedildiğini okudum demişti. Mutaf tavaf eden demek. Bir de serpme Ebru var. Mustafa Hoca serpme için şöyle derdi. Bu bir hanımın sokağa çıkarken makyaj yapması gibidir. Kusurları örter diye. Hatip Ebru'su başka bir güzellik. Ayasofya'nın hatibi, Hatip Mehmet Efendi'nin ıslah ettiği bir Ebru, bulduğu değil. Bazı kaynaklarda bulucusu olarak anlatılmış, fakat ondan öncesine ait hatip tarzı Ebrular gördük. Hatip Ebru'su duyduğumda ya da düşündüğümde, gördüğümde de hep Hatip Mehmet Efendi'nin yangında Ebru'larını kurtarmak isterken Ebru'larla beraber yandığı aklıma geliyor. Hayıflanıyorum yani. Bu gördüğünüz Ebru çeşidi ise Akkase Ebru. Akkase diye bugün tabir ediyorlar ama akkasedir kelimenin aslı Arapça. Akseden manasına. Aynı Ebru kağıdı üstünde. İki ayrı tarz Ebru'nun çeşitli usullerle yansıtılması manasına. Yazılı Ebru ise hat ile Ebru'nun evliliğinden doğar. Bu evliliğin mucidi ise Necmettin Okyay'dır. Ebru sanatçısı Necmettin Okyay aynı zamanda çok iyi bir hattattır. Ebru yapılacak kağıda ilk önce Arap zamkıyla yazı yazılıyor. Arap zamkı olan yerler boya tutmadığı için yazı dışındaki bütün zemine geçiyor teknedeki Ebru. Hele bir lafz-ı celali vardır ki Necmettin Efendi'nin adeta kainatın oluşumunu gösterir gibi lafz-ı celalden ışık almıştır bütün etrafı. Kendisi şöyle anlatmıştı. Belki yüzlerle Ebru yaptım. Tekne kirlendi. Artık kitleri suyu dökeceğim. Hadi şurada bir de lafz-ı celal yazayım, yapayım dedim. Bu çıktı evladım derdi. Ve sonraki Ebru yapışında hocam onun gibi yapsın. Evladım o benim elimde olan bir iş değil. O kendiliğinden oldu. O ilahi bir tecellidir derdi. Ebru hatta katıldığında çok güzel bir birliktelik oluşur. Ebru genellikle hattın ya zemini olur ya da kenarlarına süs olarak yerleştirilir. Ebru'ya iki açıdan bakmak bence mümkün. Bir, hattın elbisesi. Çünkü hat sanatında yazılan bir yazının etrafında ebruların kullanılmış olması veyahut zeminde uçuk renkli ebruların kullanılmasıyla hem zemin teşkil etmiştir, ayrıca teşsipsiz olanlarının da etrafında birçok şekilde kullanılmışlardır. Bir de müstakil olarak ebruların uygulandığını ve çerçevelendiğini görüyoruz. Hat ve Ebru birbirinden ayrılmaz bir ikilidir.
Ebru sanatçısı Fuat Başar aynı zamanda bir hattat. Çok farklı ama ikisi de gerçekten çok lezzetli, çok egzotik hisler. Yazı yazarken insan çizgileri yakaladım, yakalayacağım. Bunun ahengi nasıl bir şey? Ebru çalışırken de hacimleri, renkleri ve sınırları, bu sınır tabiri çok önemli. Her şeyin haddini, hududunu galiba anlamaya başlıyorum diye içinizde ilahi bir neşe başlıyor. İkisi çok farklı şeyler. Ama o farklı şeyler bir araya o kadar güzel bir şekilde getiriliyor ki evrensel ahengin bir parçasını yakalamış oluyorsunuz orada. Ebru bir kitap sanatıdır. Osmanlı'da kitapların iç kapaklarında kullanılırdı. Hat levhalarının zeminini ve kenarlarını süslerdi. Kitap ciltlerinde deri yerine ebru kullanılırdı. Kur'an cüzlerini, resmi defterleri kaplamak ve ferman kutularını kaplamak için de ebru tercih edilirdi. Ebru'yu ne ciltten ne de hüsnü hattan ayırmam mümkün değil benim. Yani Ebru, cilt ve hüsnü hat üçünü hep beraber düşünüyorum ben. Ebru çalışan arkadaşlarıma eğer ikinci bir sanatla uğraşacaklarsa ciltle uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Kitap sanatları insanın hayat yolculuğuna benzer. Eğer siz kitap üzerinde çalışıyorsanız yazarsınız, süslersiniz, ebruyla bohçalarsınız, ciltle muhafazasına koyarsınız. Bitmiştir o kompozisyon. Hepsini yapmanıza gerek yok. Bir medeniyet bunu böyle algılıyor. Ebru uzun bir yolculuktur. İnsana sabrı, çileyi, tevekkülü öğretir. Aynı zamanda tevazuyu da. Öğrendim, biliyorum denildiği anda öğrenme biter. Bilimde, sanatta, her şeyde ilerleme durur. O azimle devam ettim. Aradan 46 yıl geçmiş ve ben hala bu ikisi bir derya ise eskiden kendimi o deryanın sahiline yaklaşmış zannederdim. Şimdi fikrim çok değişti. Sahilden de çok uzağım. Ve o derya hala araştırılıp keşfedilmeyi bekliyor. Bu sözlerim asla abartı değil. Hissederek, yaşayarak söylüyorum bunları. Ebru sanatkarları eserlerine imza atmazlardı. Bu bir tevazu göstergesidir. O yüzden birçok eserin kime ait olduğu bilinmiyor. Ben Ebru'da imzayı ilk defa Necmettin Hoca'da gördüm. O da şöyle, Ebru yaptıktan sonra, çıkardıktan sonra bazı yerlerde hava boşluğu kalır. Kağıt orada beyazlığını gösterir, Ebru'dan eser yoktur. Öyle Ebru'larını kullanmak için Necmettin Hoca oraya Amele Ebrucu Necmettin yazar, küçücük. Haki-pâyi evliya Mehmet Şefik Pürhata. Bunu evliyaların ayak tozu ve hata dolu Mehmet Şefik yazdı. Tevazun yoksa bizim sanatların hiçbirini icra etme kardeşim. Üstada teslim olan, üstatlığı teslim alır. Bu ilişkide ilk ve son şart edeptir. Ebru'nun edebi var. Yani bu çok önemli. Bir Ebru'cu hiçbir zaman bir güzellik ortaya çıkardığı zaman bu Ebru'yu ben yaptım, ne güzel Ebru yaptım, kimse benim gibi yapamıyor gibi bir vehme kapılmaması lazım.
Ben sadece bu Ebru'yu ortaya çıkarmak için Allah tarafından seçilmiş bir vasıtayım. Şuurunda olmalı. Yani bu çok önemli. Ben bunu tevarüs ettiğime inanıyorum. Benden öğrenenlere de bunu aktarmaya çalışıyorum. Hocanın söylediklerine kulak verdik. Gözlerimizi hocanın fırçasına, fırça atışlarına, ödü, boyaları kullanışına, Ebru iğnelerini kullanışına diktik. Ve bize hep şunu söylerdi, ben söylemeden tekne açmayın, yoksa bırakırsınız. Çünkü inceliklerin farkında değiliz. Tavsiyesini dinledik. Dinlemeyenler elendi. Dinleyen 3-4 kişi ancak kaldı yani geriye. Mustafa Düzgünman, günümüz Ebrucularının yaslandıkları dev bir çınardır. Evladım derdi, sanatlar çok, çoğusu zor, Ebru da zor. Ama en zor sanat adam olmak sanatıdır. Adam olmaya çalışın, gerisi gelir. Çok güzel, çok hoşuma giden bir söz. Bana tek kelimeyle Mustafa Düzgünman'ı tarif et deseniz, dürüstlüğü çok öne çıkıyordu bana göre. Yani mesela birisi karabiber almaya geldi, işte 50 gram karabiber istedi. Karabiberi bir kese kağıdına koydu, 50 gram tartıya koydu. Kese kağıdının ağırlığı kadar hak geçmesin diye ağırlıkları koyduğu yere de bir boş kese kağıdı koydu. Onun Ebru'larında insan vardı. Hiçbir zaman madde düşüncesi olmadığı için de bir gönül Ebru'su vardı. Mustafa Düzgünman'a göre sanat ruhsal bir hadisedir ve bu manevi hadiseye maddi çıkarları karıştırmamak gerekiyor. Evladım, Ebru hiçbir zaman bir insanın geçim kaynağı olmamalı, mutlaka yan işi olmalı. Sözünü unutamıyorum. Sanat para için yapılacak bir şey değildir. Onu hedef alarak yaptığın şeyde sanatın ruhu uçar gider. Dolayısıyla aşk olmadan meşk olmaz. Düzgünman şöyle der: Ebru tükenmeyen bir hazinedir. Güzelliği tükenmiyor ki yeniden bir şeyler icat edilsin. Ebru'da da gelenek ve yenilik arasındaki ilişkiyi doğru kurmak çok önemli. Mustafa Düzgünman'ın zamanında ortaya çıktı bu Ebru dışında Ebru'ya benzer, Ebru tekniğiyle Ebru'ya benzer işler yapanlar, resim yapanlar ya da işte bugün kendi adıyla anılan Ebru çeşidi yapanlar filan. Hoca sağken bunlar ortaya çıktı. Onları asla kabul etmiyordu, reaksiyon gösteriyordu. Yenilik ancak sağlam bir birikime sahip olmakla mümkündür. Bir ağacın köküne, gövdesine bağlanmayan dal taze bir sürgün veremez. Geleneğimizi dejenere ederek gelecek nesillere aktarmayı kabul edemiyorum ben. Bizim bir geleneğimiz var. Musikide de bir geleneğimiz var. Bütün sanatlarımızda. Bu geleneği aktaralım. Bunun geleneğimiz olduğunu belirterek bunun dışında işler yapmak isteyenler adını gelenek koymadan ne yaparlarsa yapsınlar. Köke bağlı olanlar bugün de hayatı Ebru ile güzelleştirebilir. Saadettin Ökten'e göre günümüzde hız ve haz tutkusu ve modernitenin tüketici boyutuyla baş başa bırakıldık. Görsel alem bizi bizden kopardı. Renkler ve formlar süratle çoğalarak ve değişerek yaratılışımızın hikmetine uygun ve kabiliyetine göre bir sunum yapmıyor artık bize. Onun gayesi insanı görsel olarak da esir alıp bir tüketim nesnesi haline getirmek. Gözlerimizin bir sanatkarın elinden çıkmış Ebru'ya ne kadar çok ihtiyacı var. Gözler ile başlayan bu aşinalık oradan kalbe intikal ettiğinde varoluşumuzun gerçek sebebini ve hikmetini anlayabileceğiz.
Ebru ile olan arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, temaşamızı olabildiğince artıralım. Ebru bu konularda çok cömerttir. Bizi hiç bedii haberinden mahrum bırakmaz. Ben diyorum ki niçin bir büyük devlet dairesinin giriş holünde, duvarda muhteşem bir Ebru görmeyelim? Yansıtılmış olabilir, sabit olabilir. Veya bir şehir meydanında neden kendimizi rahatlıkla verebileceğimiz karşısındaki banka oturup yeşilin, mavinin cümbüşü karşısında bir renk ziyafetine niye kapılmayalım? Bir büyük parkta bir Ebru, günün muhtelif saatlerinde, senenin muhtelif mevsimlerinde, değişik ışık oyunları altında diye düşünüyorum. Artık Ebru'yu bizim kitap sayfalarından çıkarmamız lazım. Ekranlara yansıtmamız lazım. Ebru insana kendini tanıtır. O yüzden Ebrucu, Ebrusuz bir hayatı tahayyül edemez. Çünkü onunla yoldaş olmuştur. Yol olmuştur. Hoca rahmetli olsa bu işi kim devam ettirir? Kimse devam ettirmez. Bu sanat tarihe gömülür gider ama bizim özbeöz sanatımız. O yüzden tıbbiyeyi bıraktım. Hayatımda önemli bir yeri var Ebru'nun. Yani Ebru'suz bir hayat düşünemiyorum. O hale geldim. Her sanat gibi Ebru da Adem'i adam etmek için vardır. Sanat bana diyor ki, doğru ol. Boyaları belli doğrulukta, belli sıralamalarla kullanmadıktan sonra Ebru çıkmıyor. Bunu hayatına da tatbik et diyor. Sanat bize bunu öğretiyor. Adam olmamızı istiyor. Yani Necip Fazıl'ın dediği gibi, anladım ki sanat Allah'ı aramakmış. Hakikaten gaye sanatla uğraşarak Yaratanın karşısında benim aczim ne kadar onu anlaması. Alemde her şey başka bir şeyin aynasıdır. Var olan her şey de Allah'ın aynasıdır. Hayatı aksettiriyor. Ol emrini aksettiriyor Ebru sanatı. Dolayısıyla biz bir yere kadar götürüyoruz hayatı. Ama ondan sonra hayatın ve ölümün sahibi var. O bize yön veriyor. Kaderimizi o çiziyor. Ebru bana hep bunu hatırlatmıştır hayat boyunca. Su, boş bir kağıt gibi Ebrucuyu bekliyor. Emrine amade. Az sonra Ebrucunun da hayret edeceği bir hareket başlayacak. Boya suya, su boyaya kavuşacak, karışacak. Bu sarmaş dolaştan insanı mest eden nice güzellikler doğacak. Sanatçı gönül teknesinden su dolu tekneye duygularını boşaltacak. Tekne ne kadarını alacak, ne kadarını verecek belli değil. Sanatkar Allah'ın yaratma gücünde neleri gözettiğini keşfetmek için elini çalıştırıyor, gözünü, beynini, bütün hissiyatını. Kapabildiği kadarını kapıyor. Daha fazlasına ömür yetmiyor. Sanat uzun, ömür kısa. Ve sanat o kadar uzun ki, uzunluğunu kıyamete kadar uzatsanız gene az gelecek. Çünkü ilahi güzelliğin
üst sınırı yok kullar için. Serpilen her bir damla takdiri dillendirmeye başlıyor. Ebrucunun gönlünden bizim gönlümüze yollar açanı. İçimizdeki büyük alemde nice hareler, girdaplar, yörüngeler çizerek.